Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk ajurlu çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde normal patiklik iplerden kullandım. İpim Kartopu Flora, renk kodum K18. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. Buyurun, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif bir modeli var patiğimizin. Gelin patiği olarak da kullanılabilir hanımlar. Bakın çok şık, çok zarif bu şekilde. Ben krem renk tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Modelimiz böyle. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden hanımlar hemen patiğime başlamak istiyorum. Ben patiğime her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım hanımlar. 12 ilmek olarak bu şekilde ipimin ucunda minik bir miktar ip bırakıyorum ve sırasıyla ilmeklerimi atıyorum. 12 adet ilmek atacağım. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle sayalım hanımlar ilmeklerimizi. 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın ters taraftayız, arka yüzdeyiz hanımlar. İkinci şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sıramda hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimin tamamını ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu aşamada artık düz öreceğim hanımlar. Düz örgü uygulaması yapacağım ve artık 5 şişe de geçeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. İkinci şişimi alıyorum. Diğer 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum hanımlar. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişimi eşit olarak paylaştırdım. Şimdi bu aşamada hanımlar hiç geri dönmeden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. Bakın. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan. Bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkarıyorum. Şöyle. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Çünkü başlangıç yerimiz biraz sıkı olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım. Başlangıç yerlerine girerek ilmeğimi çıkartıp 3. şişime takacağım hanımlar sırasıyla. Bakın burada 3 ilmeğim oldu. Başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. 3. 4. 5. Ve bakın en son ilmeğimi de şu kenara takıyorum. Çıkartıyorum ve şişime aktarıyorum. 6. 4 şimdi de 6'şer ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Boşalan şişim ile sıradaki şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Dolana dolana gidiyoruz hanımlar bu şekilde. Yine boşalan şişim ile bakın 3. şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Tekrar boşalan şişim ile 4. ve sonuncu şişimdeki ilmeklerimi öreceğim ve başlangıç yerine geleceğim böylece. Bir sıra örmüş olacağız böylelikle. Bakın başlangıç yerine geldim. Hanımlar başlangıç yerimiz neresiydi? Bilemedik, karıştırdık, unuttuk diye bazen yorumlarda geliyor. Başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir. Böyle ayırt edebilirsiniz. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. Patik burnumuza şöyle bakıyoruz. Artırmalarımızı bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından İkinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor hanımlar.
İkinci şişime geldim. Burada da kenar bakın sol tarafta, sol kenarda. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hemen sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğime şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. 4 şişimdeki ilmek sayıları da eşit olacak. Şimdi üçüncü şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma var, bir sıra düz örüyoruz hanımlar. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini hatırlatmak isterim yeniden. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4 şişimdeki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın başlangıç ipimiz karşıda. Bir sıra düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. Bakın hanımlar hemen 1. şişimdeyim. Kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar hanımlar bakın bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 2. şişimde de 8 ilmeğim oldu. 3.'ye geldim. Burada da kenar hanımlar bakın hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizde düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnumuzu öreceğiz. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Tek renk ve ajurlu bir model olması itibariyle açılan bir özelliğe sahip. Örerken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Modelimiz hanımlar toplam 8 sıradan oluşuyor. Her 8 sırada bir aynı modelimizi kuruyoruz. Toplamda 1, 2, 3 tane model kurdum. Modelimiz şu şekilde yapılıyor hanımlar. Modelimizde 1. sıradayız. Hanımlar 1. sıradayım ve ilk ilmeğimi ters örüyorum. Model aralarında birer ilmek tersimiz var hanımlar. Bu model aralarında buralarda, burada ve burada birer ilmek tersimiz var. Ve bu ters ilmekler model bitene kadar ters örülecek. Bir ilmek ters ördüm. Modelimiz 8 ilmek ile yapılıyor. 8 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Modelim için 8 ilmeğimi ördüm. Model arası için bir ilmek ters örüyorum. Yeniden 8 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Hanımlar bu aşamada 2. şişime geçiyorum. 2. şişimden ilk şişime 4 ilmek aktaracağım modelimi rahat kurabileyim diye. Sonra bu aktardığımız ilmekleri bilek ayrımında geri vereceğiz. Bilek ayrımını yapacağız. Şu 5. ilmeğim
6, 7, 8. 4 ilmeğimi ikinci şişimden ilk şişime aktardım. İkinci şişimden devam ediyorum. 8 ilmekten sonra 1 ilmek ters ördüm. Model arası için tekrar 8 ilmek düz örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Kenardaki son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırası ön yüzde böyleydi hanımlar. Geldik tabanımıza. Patiğimizin tabanında hiçbir işlem yok. İlmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Buralar düz örgü olduğu için taban bölümünü hızlıca örüyorum. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sadece ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Tabanımızı düz olarak örüyoruz. Tabanımızı bitirdik. Yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde ikinci sıradayız hanımlar. İkinci sıra. Yine ilk ilmeğimi, kenardaki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrardan ikinci sıramda hanımlar aradaki 8 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek ters örüyorum. 8 ilmek düz. Birinci ve ikinci sırada yapacağımız işlem aynı hanımlar. Bir ters 8 düz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. İkinci şişime geldim. Hemen aradaki bir tersimi ters ördüm. 8 ilmek düz örüyorum. Ve son kenardaki ters ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizde ikinci sıramızı da tamamladık. Geldik patiğimizin tabanına. Taban bölümünde yine ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hanımlar, patiğimizin tabanında yapılacak herhangi bir işlem yok. Tamamen düz örgü var. Bu bölümleri videonun devamında artık gösterip de videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Bu nedenle videonun devamında bu taban bölümünü keseceğim. Sadece ön yüzdeki modelli tarafı göstereceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Evet, tabanımızı bitirdik. Yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 3. sıradayız hanımlar. Yine kenardaki ilk ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ortadaki 8 ilmek üzerinden model kurulumuna başlayacağız. Bu aşamada hanımlar bir ilmek ters ördükten sonra ajur yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir artırma yaptım. Bu defa aradaki 8 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek tersimi ördüm. Ajur yaptım. Aradaki 8 ilmeğimi ters örüyorum. 2 oldu. 3. ters ilmeğim 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek ters ördükten sonra tekrar şöyle bir artırma yaptım. Arada bir ilmek tersim vardı. Ters ilmeğimi yine ters örüyorum. İkinci modelimi yapacağım. İlk modelimle aynı şekilde. Artırma yapıyorum. 8 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek ters ördükten sonra yine bir artırma yaptım. İkinci şişime geçiyorum. Arada bir tersim vardı. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine artırma yaptım. 8 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ters ilmeğimden sonra yine bir artırma yaptım ve son kenardaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimizin hanımlar 3. sırası böyleydi. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde yeniden ön yüzdeyiz ve 4. sıramızı yapacağız. 4. sıramda yine kenardaki ilk ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu sıramda ajur yaptığım ilmeğimi, bakın artırma yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. Burada 8 ters ilmeğim vardı. Bu sıramda yine bu 8 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. 8 tersimi yine ters öreceğim. Şu 8. ters ilmeğim. Bakın ajur olan ilmeğimi düz örüyorum. Model arasındaki ters ilmeğimi yine ters örüyorum hanımlar. Tekrar ikinci modele geçtik. Ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Bu 8 ters ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Ön yüzde hanımlar böylece 2 sıra ters örgü görüntüsü oluyor. Bakın sonuncu ters ilmeğimi de ördüm. 8. ters ilmeğimi, ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada 2 tane ters örgü görüntüsü oldu.
İkinci şişime geçtim. Burada hani model arasında bir ters ilmeğim vardı. Bunu da ters örüyorum. Üçüncü modelimde bakın ajur olan ilmeğimi düz ördüm. 8 ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum hanımlar. Ajur yaptığım ilmeğimi düz örüyorum ve kenardaki bir ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Dördüncü sıramızı tamamladık. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, tabanımı düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda kenardaki bir tane ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Bakın bir önceki sırada ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Ardından tekrar ikinci ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bakın ortada 8 tane ters ilmeğim vardı. 5. sıramızda ortadaki 8 ters ilmeğimizi düz örüyoruz. Şu 3. 4 5 6 7 8. 8 ilmek düz ördükten sonra yine artırma yapıyorum. Yani ipimi şişime bir kere doladım. Bir önceki sıradaki ajur yaptığım ilmeğimi düz örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Burada da bir önceki sıradaki ajur olan ilmeğimi düz örüyorum. Şu ortadaki 8 ilmeğin sağına ve soluna ajur yapıyoruz. İpimi şişime doladım. Bu 8 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmekten sonra yeniden ipimi şişime bir kere doladım ve bir önceki sırada ajur olan ilmeğimi düz ördüm. İkinci modelimizi de yaptık. Geldik üçüncü modelimize. Yine buradaki bir tersimi ters örüyorum. Bir önceki sırada ajur yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Yeniden ajur yapıyorum. Ortadaki 8 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajurumu yapıyorum yine. Bir önceki sıradaki ajurul olan ilmeğimi düz ördüm ve son kenardaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Böylece 5. sıramı tamamladım. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramda yine kenardaki bakın ters ilmeğimi ters ördüm. Burada bakın bir ilmek düz ördüm. Ajurlu ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın. Ters ilmekten sonra 2 ilmek düz ördüm. Burada hanımlar ortada 8 ilmeğimiz vardı modelimiz için. Bu 8 ilmeğimizi öreceğiz fakat ipimizi şişimize 2 kere dolayarak örüyoruz. Bakın 2 kere doladım, ördüm. Burada maksat ilmekleri genişletmek. Bak ip 2 kere doluyorum, ilmeğimi örüyorum. 8 ilmeğimi bu şekilde örüyorum hanımlar. 3 oldu. İpimi şişime 2 kere doladım, ördüm. 4 oldu. 2 kere doladım, ördüm. 5 oldu. 2 kere doladım, ördüm. Bu 6. ilmeğimdi. 7. ilmeğim. 8. ilmeğim. Ajur ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanında bir tane daha düzüm var. Onu da düz ördüm. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. İkinci modelimi yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Model için ayırdığımız 8 ilmeğimiz var. İpimizi şişimize 2 kere dolayarak örüyoruz. Bu şekilde. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen yanında ajur olan ilmeğimi ve yanındaki bir düz ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci şişimdeyim hanımlar. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Hemen ardından 3. modelimi yapacağım. Bir ters ördükten sonra bakın buradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu 8 ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. İlmekleri genişletmek için. İkinci ilmeğim 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de ters olarak örüp bu şekilde hanımlar 6. sıramı da tamamladım. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi de 7. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Kenardaki bir ilmek tersimi ters örüyorum. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var. 2 düz ilmeğimi düz ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım. Bakın burada 3 tane ajurumuz oluyor bu patiğimizde. Buralarda 3. ve sonuncu ajurumu yaptım. Şimdi 8 ilmeğimizi açıyoruz hanımlar böyle. Bakın ilmeklerimiz genişliyor. Şöyle 5 oldu. 6 7 ve şöyle sayalım, bir tane daha var. İlmeğimiz var. 8.
Bakın şu şekilde 8 adet ilmeğimi açtım. Şimdi bu 8 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Bu 8 ilmeğimin 8'ini birlikte örüyorum hanımlar. İlmekler genişlediği için ilmeklerim rahatça örülüyor 8'i birden. Bakın 8 ilmeğimin 8'ini birlikte ördüm. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Bakın hanımlar ilk modelimizi yaptık. Bakın şeklimiz görünmeye başladı. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Arada bir ilmek tersim var. Bakın bu ters ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelime geçtim. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Bu ajurumuzu kaçırmayalım hanımlar. Bu 8 ilmeğimi açıyorum. Bakın genişletiyorum. Şu 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi açtım. Şöyle sol şişime takıyorum hanımlar bu 8 ilmeğimi. Ve 8'ini birlikte şöyle keserek örüyorum. Hepsini birlikte topladım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 7. sıramızda hanımlar bakın ilk 2 modelimizi bu şekilde kurduk. Bakın şeklimiz zaten kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Şimdi ikinci şişimdeyim. Aradaki bir ters ilmeğim var burada. Bu ters ilmeğimi ters örüyorum. 3. modelimi yapacağım. Yine 2 ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doladım. 8 ilmeğimi sırasıyla açıyorum. Şu 2, şu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın ilmeklerimiz burada uzadı hanımlar bu şekilde. Uzun uzun görünüyor. Şimdi bu aşamada yine 8 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Bu şekilde hepsini birlikte örüyorum. 8 ilmeğin 8'ini birlikte ördüm. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Ve kenardaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizde 7. sıramızı bu şekilde tamamladık hanımlar. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 8. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Kenardaki bir ilmek tersimi ters örüyorum. Modelimiz normalde hanımlar 8 ilmek üzerine yapılıyordu. Bakın bir diğer ters ilmeğim de hemen şu arada. Baktığımız anda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek var. Yani bir ilmek eksik. O bir ilmeğimizi de bu bölümde 8. sırada tamamlayacağız hanımlar. Öncelikle bir ilmek tersimi ördüm. Yanına 1, 2, bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 3. Ajurlu ilmeğimi ördükten sonra bakın arada bir tane düz ilmeğim var. Hemen yanında bir tane daha ajurum var. Şu arkadan o ajurun içine giriyorum hanımlar. Ajurumu şişimden bırakmadan. Ajurumun içine girerek buradan bir ilmek alarak bunu da örüyorum. Ardından ortadaki bir düz ilmeğimi yine düz örüyorum. Devamında bakın bu ajurlu ilmeğimi tekrardan düz olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Böylece tekrardan 8 tane ilmeğimiz oldu. Aradaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ikinci modelimde de aynı işlemi yapacağım. Kenardaki ajuruma kadar olan ilmeğimi örüyorum. Bakın 3. ilmeğim ajurdu. Bunu ördüm. Ardından hemen düz ilmeğimin solundaki ajurlu ilmeğimin ajurlu ilmeğimi şöyle arkadan giriyorum. Bu ilmeğimi normal bakın şöyle arkadan girerek düz örüyorum. Ardından bu ortadaki bir düz ilmeğimi düz ördüm ve diğer ajurlu ilmeğimi de yine örüyorum. Diğer 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu şekilde tekrar modelimizde 8'er ilmeğimiz oluyor. İkinci şişime geldim. Son modelimi de burada yapacağım. Öncelikle bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek düz ördüm. Bakın ajurumu da ördüm. 3. Ardından ortada bir düz ilmeğim var. Solunda da bir ajurum var. Bu ajurun içine arkadan girerek bunu düz örüyorum. Bakın ajurumu şişinden bırakmadım. Ardından ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bu ajurlu ilmeğimi de yine tekrar örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Tekrar modelli ilmek sayımız 8 oldu ve kenardaki bir ters ilmeğimi ters olarak örüyorum hanımlar. Bu sonuncu ilmeğimi. Hanımlar modelimiz 8 sıradan oluşuyordu. Böylece bakın ilk modelimizi tamamladık. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de birlikte yapacağız. Ama öncesinde tabanımızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim yeniden ön yüzdeyiz ve ikinci modele başlayacağız. İkinci modeli de ilk modeli nasıl yaptıysak
tıpatıp aynı şekilde yapacağız hanımlar. Hiçbir fark yok. Kafanız karışmasın diye. Yine ikinci modeli birlikte yapmak istedim. Model biter bitmez 8. sıramız biter bitmez hemen ikinci modelin 1. sırasıyla devam edeceğiz. İlk modeli nasıl yapmıştık? Aynı şekilde bakın ilk kenardaki bir ilmeğimi ters örmüştüm. 8 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek ters. 8 ilmek düz. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 8 ilmek düz. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi birinci sıramızı yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi modelimizde ikinci sıramızı yapacağız. Birinci sırayla ikinci sırada yapacağımız işlem aynıydı. Kenardaki ters ilmeğimi ters örüyorum. 8 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek ters örüyorum. 8 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci şişimden devam edeceğim. Bir ilmek ters örüyorum. Ve üçüncü modelim için 8 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenardaki bir ilmeğimi de ters örüyorum. İkinci sıramızı ördük. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyim ve modelimizde 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine kenardaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Ardından artırmalara başlıyorum ajuruma. Bakın ipimi şişime bir kere doladım. Aradaki 8 ilmeğimi ters örüyorum 3. sıramda. Bakın 8 ilmek ters örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeniden ipimi şişime bir kere doladım. Arada bir ters ilmeğim var, ters örüyorum model arasında. İkinci modelimi yapacağım. Tekrar artırmamı yapıyorum. 8 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yeniden artırmamı yaptım. İkinci şişimden devam edeceğim. Aradaki bir ters ilmeğim yine ters örülüyor ve 3. modelime başlıyorum. Artırmamı yaptım. 8 ilmek ters öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeniden artırmamı yapıyorum ve kenardaki bir ilmeğimi ters örüyorum. 3. sıramı tamamladım. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 4. sıramızı yapacağız. İkinci modelimizin 4. sırası. Kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Bu aradaki 8 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Ön yüzde 2 sıra ters örgü görüntüsü olacak hanımlar. 8 tersimi ters örüyorum. Ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Aralardaki bir ters ilmeğimiz yine ters örülüyor. Ajurlu ilmeklerimizi sadece düz örüyoruz. Aralardaki modelimiz için 8 ilmeğimiz var. Bu 8 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin 4. sırasında yapacağımız işlem böyle. Bakın ajurlu ilmeğimi yine düz ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da bir tersimi ters ördüm. Ajur olan ilmeğimi düz ördüm. 8 ters ilmeğimi yine ters örüyorum ve ön yüzde 2 sıra ters örgü görüntüsünü bu sıramızda böylece oluşturuyoruz. 8 tersimi ördüm ve bir düz ilmeğim var. Bir ajur ilmeğim var, bunu düz örüyorum ve son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. sıramızı bu şekilde ördük. Tabanımızı örüp gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizde 5. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda kenardaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir önceki sıradaki ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Ardından hanımlar ipimi şişime bir kere daha doluyorum. İkinci ajurumuzu yapıyoruz. Bu defa aradaki 8 ilmek vardı ters ördüğümüz, bu sıramızda düz örüyoruz. 8 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimin 5. sırası. 8 ilmeğimi ördükten sonra yeniden ajurumu yapıyorum.
Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Aradaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Bir önceki sıradaki ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. İkinci ajurumu yaptım. 8 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. 8 ilmeğimden sonra bir yanındaki bir tane ajur olan ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimdeyim hanımlar. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Bir tane ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan bakın burada da ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime bir kere doladım. 8 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve son kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Modelimizde şimdi ön yüzdeyiz ve 6. sıradayız. İkinci modelimizin 6. sırası. Bu sıramızda kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Bakın burada bir önceki sırada ajurum vardı, bunu düz ördüm ve ajurlu olan ilmeğimi de düz örüyorum. Yani ters ilmeğimden sonra 2 ilmek düz ördüm. Ortada 8 ilmeğim var. Bu ilmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. İlmeğimi genişletmek amacıyla. Bakın ikinci ilmeğimi ördüm. İpimi şişime 2 kere doladım. İlmeğimi böyle örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Hemen bir önceki sıradaki ajurumu düz ördüm. Yanında bir ilmek daha düz var. Bunu da düz örüyorum. Aradaki ters ilmeğim ters örülüyor. Diğer modelimi yapacağım. 1, 2. 2 ilmek düz ördükten sonra aradaki 8 ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modelimi de yaptım. İkinci şişimdeyim hanımlar. Aradaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum ve üçüncü modelimi de aynı şekilde yapacağım. Ters ilmeğimden sonra 2 ilmek düz örüyorum ve bu ortadaki 8 ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördükten sonra yanına 2 ilmek düz ördüm ve son kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi 7. sıramıza geldik. Bu sıramızda yapacağımız işlem yine aynı. Bakın kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Yanda 2 ilmek düz var. Düz ördüm. Bu sıramda hanımlar 3 tane ajurumuz olacaktı. İkisini yaptık. 3. ajurumu yapıyorum. Şimdi bu 8 ilmeğimi açacağım. Bakın ilmeklerimiz genişleyecek. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bu şekilde hanımlar. İlmeklerimiz genişledi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu 8 ilmeğimi şöyle sol şişime alıyorum. Bu şekilde 8'ini birlikte örüyorum hanımlar. Böyle. Kesim yaptıktan sonra ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Yanındaki 2 ilmek düzümü düz örüyorum. Burayı örerken biraz sık örelim hanımlar. Kenarda çok delik delik görüntü oluşmasın diye. Arada bir tersim var. Bu ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Ardından ajurumu yapıyorum. 8 ilmeğimi açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 ilmeğimi şöyle sol şişime aldım. 8'ini birlikte örüyorum. Bu şekilde sıkarak ördüm. Tekrar yanına bir tane ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime bir kere doladım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın sıkarak örüyorum buraları. Şeklimiz iyice kendini göstermeye başladı. İkinci şişimdeyim ve 3. modelimi yapacağım hanımlar. Kenardaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Hemen buraya da ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 8 ilmeğimi açıyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimin 8'ini birlikte örüyorum hanımlar. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Yanına 2 ilmek daha düz ördüm ve son kenar ilmeğimi ters örüyorum. 7. sıramızı da tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. İkinci modelimde 8. ve sonuncu sıramıza da geldik. Bu sıramızda hanımlar kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Modelimiz normalde 8 ilmek üzerine kuruluyordu fakat bakın burada ters ilmeğimden arasında bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Tekrar 8 ilmeğe çıkarıyorduk. İlk modelde yaptığımız gibi yapacağız. Bakın kenardan 1, 2 ve ajurlu olan ilmeğimi, 3. ilmeğimi düz örüyorum. Hemen ardından hanımlar bakın burada bir düz ilmeğim var, solunda da bir tane ajurum var. Arkadan bu ajurun içine girerek buradan bir adet ilmek alıp böyle örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğim hala şişimde. Ardından ortadaki bir düz ilmeğimi örüyorum. Sonra ajurlu ilmeğimi tekrar böyle örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Böylece tekrar 8 ilmek oldu şişimizde. Arada bir tersim var. Bu ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Bakın ilk 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve ajurumu da ördüm. 3. Düz ilmeğimin solundaki ajuruma arkadan girerek bir ilmek alıyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi düz ördüm. Sonra bu ajurlu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar burada da 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi ikinci şişimdeyim hanımlar. Aradaki tersimi ters örüyorum öncelikle. Sonra ilk 3 ilmeğimi yine öreceğim. Ortadaki bir düz ilmeğimin solunda bakın ajuru var. Bu arkadan ajurun içine girerek bir ilmek örüyorum. Ardından ortadaki bir düz ilmeğimi ördüm. Sonra ajurumu ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Yanındaki bir ters ilmeğim ters olarak örülüyor. Gördüğünüz gibi hanımlar 2 modeli birlikte baştan sona tamamladık. Model birbirinin devamı şeklinde bu şekilde ilerliyor. Şimdi tabanımızı ördükten sonra ön yüzde yeniden 3. modelin 1. sırası, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sırası diye devam edeceğiz. 3. model bittikten sonra tekrar 4. modele geçeceğiz. Hanımlar diğer modellerde kafanız karışacak olursa ilk modelin ya da 2. modelin sıralamalarını takip ederek aynı şekilde aynı sıralamayla yaparsanız hiç de zorlanmazsınız. Bazen biz anlayamadık niye videoyu yarım kestiniz, diğer 3. 4. modeli de gösterseydiniz diye bu tarz modellerde yorum geliyor. Hanımlar yapacağımız işlem aynı. Aynı şeyleri tekrar tekrar anlatarak videoyu uzatmak, sizi de sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi videonun ilk böyle model kurduğumuz başlangıcına gelerek 1. sırası, 2. sırası, 3. sırası takip ederek 3. ve 4. modeli de zaten rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben zaten bu patiğimi hanımlar toplamda 1, 2, 3, 4 tane model yaptım. Zaten ilk 2 modeli birlikte baştan sona tamamladık. Tabanımızı ördükten sonra hemen 3. modelin ilk sırası, 2. sırası diye zaten bu şekilde başlayacaksınız. Şimdi hep birlikte modelimizi, patiğimizin ön bölümünü bu şekilde tamamlayalım gelelim. Ardından bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ben toplamda 4 tane modelimi yaptım ve geldim. 4. modelimin en son 8. sırasını yaptım. Tekrar ön yüze geldim. Bu aşamada hanımlar artık modeli kurarken birinci şişimize, ikinci şişimizden 4 ilmek almıştık. Bu 4 ilmeği şimdi geri veriyorum. Artık ilmekleri yerli yerine oturttuk. Şu an her bir şişimizde sayalım 14'er ilmeğimiz oluyor. 4, 8, 12, 14. İlk şişimize de bakalım. 4, 8, 12, 14. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımına zemin hazırlamak amacıyla ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bakın hepsini düz örüyorum hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi düz olarak bir sıra bu şekilde ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Ön yüzdeyiz ve ilk şişimdeyim. Şişimde 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Yani şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum.
yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ördüm. Hanımlar, bu bilek ayrımında burada ilmekleri yer değiştirerek örmek sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin bu kenarlarına geçtik hanımlar. Ben bu patiğimin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek ayrımını yaptık hanımlar. Bu bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa olduğu için ilk 7 ilmeğimi normal düz örüyorum. Haroşayı ters örenler bu ilk 7 ilmeği ters örebilirler. 6 oldu. Şu da 7. ilmeğim. Diğer ilmeklerimi de bakın patiğimizin ön yüzündeyiz. Düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar, patiğimizin ön yüzünde düz, arka yüzünde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda da ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar ördükten sonra geri döneceğiz. Arka yüzde olacağız ve arka yüzde de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim hanımlar. Bilek ayrımı yaptığım şişim. Burada da yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın kenarda son 7 ilmeğim kaldı hanımlar. Haroşa olduğu için bilek bölümündeki 7 ilmeğimi yine düz örüyorum. Hem arka yüzde bu haroşalarımızı düz öreceğiz. Bilek ayrımına geldim hanımlar. Bilek ayrımına geldikten sonra geri döneceğiz. Artık patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için burada bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 ilmek düz ördüm. Buraya bir diş haroşam oluştu. Devamında gelen ilmeklerimi de bakın hanımlar arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim. Gördüğünüz gibi arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü yapacağız patiğimizin arka bölümünü örerken. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örüyoruz. Patiğimizin arkasında hanımlar başka yapılacak bir işlem, bir detay yok. Arkası bu şekilde ilerliyor. Bir diğer şişime geçtim. Yine tabanıma denk gelen şişim. Buradaki ilmeklerimi de sırasıyla ters örüyorum. Sadece ters örgü olduğu için burası hanımlar hızlıca örüyorum. Anlatılacak model detayı yok çünkü buralarda. Son şişime geldim. Yine burada da ters öreceğim. Sadece hanımlar bu son 7 ilmeğimi bilek bölümündeki haroşa olduğu için düz öreceğim. Diğerlerini ters örüyorum bakın. Son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için buraları düz olarak örüyorum. Bakın yine bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Gördüğünüz gibi hanımlar işlem bundan ibaret. Tekrardan ön yüzdeyim. Yine 7 haroşamı düz örüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde devam edecek. Baktığımızda da bu bilek bölümünde şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin bu arka bölümüne, yani buralara toplamda 15 diş, şu haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Bu patiğinizin arkasını yaparken hanımlar, patiğinizi ayağınıza giyin, deneyin, ölçün, ona göre örün. Hani yoksa benim ölçülerim size uymaz. Belki sizin elinizin ölçülerine göre benim verdiğim sayılar küçük gelir, belki büyük gelir. Bu tamamen örgünüzün sıkılığına, gevşekliğine göre, şiş numaranıza göre, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle mutlaka ayağınıza ölçün. Sonra da yok senin verdiğin ölçü bana küçük geldi, yok büyük geldi, yanlış ölçü verdim falan. Oo, hakaretin biri bin para. Böyle bir yorum kabul etmiyorum. Ayağınıza ölçün. Bakın şöyle ki nasıl ölçüleceğini de göstereyim hanımlar. Vallahi bu bölümde gerçekten kızıyorum. Çünkü olur olmadık çok hakaret içeren yorumlar geliyor bazen. Devamlı da söylüyorum ölçün diye. Bakın hanımlar, patiğimi bir güzel ayağıma giydirdim. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben bu patiğimin şu arka bölümünü şöyle esneterek ölçeceğim. De esneklik özelliği var tabi. Ben bu patiğimin şu arka bölümünü hanımlar bakın topuğun şu kenarına gelene kadar örüyorum.
Siz de böyle ayağınıza giyin, ölçün, deneyin. Ayağıma nasıl ölçeyim diye bazen saçma sapan yorumlar da geliyor. Kızlar, ayağımı masanın üzerine çıkartıp da patiyi ayağıma giyip ölçecek değilim. Yani o kadar da değil. Hani ayıp denen bir şey var. Hani bir şekilde giyin hanımlar, ayağınıza ölçün. Hani üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi hep birlikte uyarımı da yaptığıma göre patiğimizin arkasını birlikte tamamlayalım, gelelim hanımlar. Sonra da topuğumuzu keseceğiz. Evet sevgili hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Buraya 15 diş haroşamı yaptım. Bu aşamada bilek ayrımından sonra hanımlar bakın, şu bölüm, bu bölüm genişlediği için 4 şişimdeki 14'er ilmeğimde bakın şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda bu sol taraftaki şişime 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar, patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ilmeklerimi ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki ilmeği keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeği örerken kesim yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptıktan sonra geri döneceğiz. Bakın şimdi arka yüzdeyiz. Kesim yaptığım bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. örerken yine şu öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bir önceki sırada hanımlar bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda kesimden sonra bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptıktan sonra hanımlar tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yi örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemini şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim, gelelim. Evet sevgili hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum böyle. Hanımlar, ben tığ ile kesim yapabiliyorum. Tığımı elime aldım. Her elinize yatkın herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İlk kesimimi yapacağım şimdi. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bakın böyle. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde kesiyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Burada da yine
İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum ve şişlerim boşa çıktı. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Sonra buraya bir tane şöyle sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce hanımlar ipimizi gizleyelim. Patiğimize başladık hanımlar. Hiç ipimizi kırmadık, koparmadık. Patiğimizi bitirdik. Hani 5 şiş patiklerde de bu olayı seviyorum. Bu tek renk modellerde 2'de bir ip kırarak, ekleyerek elimiz oyalanmıyor. Bakın topuğumuza bakalım. Gördüğünüz gibi çok şık, güzel, sade topuk kesimi oluyor bu şekilde. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Ajurlu modeller tabii ki ayakta daha güzel kendini gösterdiği için hemen manken ayağıma da giydireceğim patiğimize, bir de öyle bakalım birlikte. Hemen. Evet hanımlar, patiğimizi de bakın şöyle güzelce giydirdim. Gördüğünüz gibi kabartmalı çok güzel bir model. Gelin patiği olarak da çok güzel kullanılır. Modelimiz bu hanımlar. Hemen tabanımızı göstereyim. Bakın patiğimizin yanları bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.